Herkese merhabalar, ben Huri Metek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Fırından almaya gerek yok. Evde Ramazan pidesi yapabilirsiniz. O kadar lezzetli oluyor ki mutlaka bu tarifi deneyin. İster porsiyonluk isterseniz büyük pide olarak hazırlayabilirsiniz. Tarifimize hamurumuzu yoğurarak hemen başlayalım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 tatlı kaşığı tuz, 1 paket kuru maya, 4,5 su bardağı unu azar azar ekleyelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tatlı kaşığı tuz, yumuşak ele yapışmayan bir hamur hazırlayalım. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Hamuru toparladıktan sonra 5 dakika kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Aynı kaba alarak mayalanması için bir kenarda bekletelim. Üzeri için 1 adet yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı sıvı yağını pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Mayalanan hamuru havasını alarak tezgah üzerine alalım. Biraz un serpebilirsiniz. Hamuru uzaltarak 6 eşit beze olacak şekilde kestim. Dilerseniz 2 beze olarak da hazırlayabilirsiniz. Bezelerimizi yuvarlak olacak şekilde hazırlayalım. Tezgahın alt kısmına bolca mısır unu serpiyorum. Bezeleri üzerine alıyorum. Tezgah üzerinde üzeri kapalı bir şekilde en az 10 dakika mayalanması için bekletiyorum. Tepsisini ters çevirelim. Üzerine bolca mısır unu serpelim. Mısır unu yerine kepek de kullanabilirsiniz. Evet, mayalanan pidelerimizin üzerine hazırladığımız sostan bolca sürelim. Evet, parmak uçlarımızı sosa batırarak videodaki gibi şekil verelim. Önce kenarlara parmak izi yapalım. Daha sonra orta kısmını
Artı şeklinde bölelim. Diğer pidelerimizi de aynı şekilde hazırlamaya devam edelim. Ara ara da sostan her tarafına gelecek şekilde sürmeye devam edelim. Sosu eşit miktarda hepsine pay edelim. Hiç bekletmeden tepsini üzerine alalım. Evet, üzerlerine dilediğiniz malzemeyi serpebilirsiniz. Ben susam ve çörek otu serptim. Önceden ısınmış 180 dereceli fanlı fırında 10 dakika pişiriyorum. Daha sonra 170 dereceye düşürüyorum. Nar gibi kızaran pideleri hemen fırından çıkartıyorum. Evet, gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldu. Harika. Evde mis gibi pide koktu. Mısır unu da pidelere ayrı bir lezzet veriyor. Mutlaka mısır unu alt kısmında kullanın. Fazla mısır ununu serperek servis tabağına alıyorum. Porsiyonluk Ramazan pidelerimiz yemeğe hazır. Sizler de evde pide hazırlayabilirsiniz. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Dışı çıtır, içi yumuşacık oldu. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.
Kolay gelsin herkese.